Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yakın zamanda bir tanıtım filmi hazırladım ve orada kullandığım bazı efektler vardı. Onlardan bir tanesini sizlere göstereceğim ama onu size gösterebilmem için ilk önce efektin nasıl bir şey olduğunu göstermem lazım. İsterseniz şöyle yapalım. Evet, efektimiz bu. Ben düz duruyorum, arkam dönüp duruyor. İsterseniz gelin buna bir bakalım nasıl oluyormuş, nasıl bitiyormuş. Evet, bilgisayara geldiğimiz zaman Premiere Pro'da ilk önce kendimize 2 tane video açalım. Yani bu tabii ki de size gelen videolar veya kendi videonuz da olabilir. Ben örnek 2 tane video aldım. Bu videoları da nereden aldığımı isterseniz daha öncesinde size para kazandıran 3 web site veya 4 web site gibi bir video yapmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Kartlara bırakacağım. Şimdi ilk videomuz şöyle bir video. İkinci videomuz ise şöyle durağan bir video. Neden 2 tane video seçtim? Çünkü ikisinde de hareketler farklı. Bir tanesinde ileriye doğru adam giderek küçülüyor, yani perspektif olayı var. Diğerinde de sadece yan tarafa doğru bir kayma görüntüsü var. Şimdi ilk önce bunu timeline'ımıza alalım. Ondan sonra görüntümüz şu şekilde. Hatta şu kısmı yapalım. Çünkü sizde de tam videonuzun olduğu yerler değil de böyle istediğiniz yerlere bunu yapabilirsiniz. Şimdi videomuzu sağ tıkladıktan sonra Replace with After Effects Composition şeklinde bunu After Effects'te açtırmamız gerekiyor ilk başta. Bunu bir yapalım, After Effects'imiz açılsın. Eğer sizde yoksa After Effects bunu yapamayabilirsiniz. Daha doğrusu yapamazsınız çünkü After Effects gerektiren bir şey. Ben hemen bunu bir kaydedeyim. Evet, After Effects'imiz açıldı. Şimdi buradan proje kısmından projenin üstüne tıklayarak Ctrl D diyoruz ve bunu kapatıyoruz. Daha sonra buna 2 kere tıklayıp şurada gözüken Roto Brush Tool'u alıp buradan seçim yapmamız gerekecek. Burada sarı bir işaret çıktı. Bu da diyor ki görüntüyü full izleme yapın. Çünkü etrafındaki yerleri belirleyeceği için tam olarak bir şey çıksın istedi. Full'e alalım bunu. Evet. Şimdi buradan bir seçim yapalım. Çok da iyi olmadı ama yine idare eder. Şöyle sahnemizdeki objeyi tam alacak şekilde. İsterseniz bunu yakınlaştırabilirsiniz. Çok güzel oldu. Şimdi fazlalık olan kısımları da alt tuşuna basarak buradan çıkartabiliriz. Tamam. Diğer eklemeleri de yaptıktan sonra şimdi piksel piksel, yani kare kare bakmamız gerekiyor. Bakalım bir değişiklik var mı? Şurada mesela kulakta bir değişiklik olmuş. Ben bunu hemen hızlı yapayım. Bunu da sizin yapmanız gerekiyor. Çünkü her sahnede sonuçta bunu yapay zeka ile yaptığı için bazı bozulmalar olacaktır. Ben hemen bunu hızlı yapayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, şimdi ben bunları teker teker baktım ve karelerde çok fazla bir oynama yok. Sadece ilk karede şu kısmı varmış. İyi ki tekrar geri dönmüşüz. Şimdi buradan render seçili olacak şekilde freeze dedikten sonra burada bir render işlemi yapacak. Bundan sonra da 2 kere tıklamıştık ya, bunu kapatıp, yani şuradaki layer kısmını kapatıp composition şekline geleceğiz. Siz de orada göreceksiniz. Arka plan yok olmuş olacak. Daha sonra diğer videoyu açacağız. Ondan sonra bütün işlemleri onun üzerine yapacağız. Ama ilk önce bunun bitmesi gerek. Evet, render işlemimiz bitti. İsterseniz gelin bu sekmeyi kapatalım ve asıl videonun ne olmuş ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi arka plan komple gitti. Şimdi burada birkaç oynama yapabiliriz. Mesela şu feeder'ını birazcık açabiliriz. O da şu kenarlardaki keskinliği bize azaltacaktır. Şöyle yapalım. Direkt keskinliği de daha yumuşak hatlar. Gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Bir de şu şekilde yapalım. Daha keskin olacaktır. Shift H kısmından da eğer çok fazla büyüdüyse onu birazcık daha kısabilir veya yükseltebilirsiniz. Şöyle yapalım. Birazcık da şöyle kıstık mı bence iyi gibi idare eder. Tabii siz bunu daha detaylı bir şekilde yapacaksınız çünkü projelerinizde kullanacağınız için. Ben çok yüzüstü geçiyorum şu an. Şimdi bir de diğer videomuzu açalım. Diğer videomuzda üstüne binince şu şekilde gözüküyor. Şimdi alttaki videoya ilk önce şunu bir adlandıralım. Bu efektin olduğu kısmı. Bu da normal videomuz. Ham video yazıyorum bunu da. Yapacağımız işlem şöyle. Ham videomuzun üstüne gelip sağa tıklıyoruz. Buradan efekt kısmı geliyoruz. Daha sonra da burada Stylize diye bir yer var. Stylize kısmında da Motion Title diye bir efektimiz var. Bunu atıyoruz. Şimdi efektimizi attıktan sonra Motion Title efekti geldi. Burada kontrolleri de yaptıktan sonra buradan Output Width kısmını 400, Output Height kısmını 400 yapıyoruz. Burada sizde ilk başta 100 olarak gelecektir. Nerede başlamasını istiyorsak oraya gidip sonra Tile Center'a bir tane keyframe bırakıyoruz. 5. saniyede ben bitsin diyorum ve buraya geliyorum. Diyorum ki ben zaten bunu daha önce ayarlamıştım. 1920-1080 video olduğu için hemen tekrar yerine yapıyorum. Burada da arkası bu şekilde dönme efekti oluyor. Şimdi bir izleyelim nasıl olmuş. Render da bittikten sonra böyle daha smooth bir şekilde
geçecek. Yani çok düz bir şey yok. Bunun için de böyle sanki arkası bulanıkmış gibi bir efekt yapmamız lazım. O da çok basit aslında. Buradan ham videonun üzerine yani efekte attığımız videoya buradan motion blur kısmını açıp daha sonra buradan baktığımız zaman da göreceksiniz ki motion blur ile birlikte daha böyle blur efekti gibi olacak. Gördüğünüz gibi birazcık daha böyle bulanıklaşmaya başladı. Ama ben diyorum ki bunu birazcık daha keyifli hale getirelim. Şimdi buradan da şunu yapmak istiyorum. Buraya geliyorum. Buraya tıklayıp ham videonun üstüne tıklayıp U'ya basıyorum ki ben attığım keyframe'lerin hepsini görebileyim. Şimdi şu iki tane keyframe'i seçip daha sonra F9'a basıyorum ki Easy Ease oluyor bunun ismi de. Onu sağ tıklayıp şöyle de yapabilirsiniz. Keyframe Assistance burada Easy Ease'e basarak yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunlar bu seçiliyken yine aynı şekilde buraya geliyorum. Şurada da Edit grafiğim var. Burada da Edit Speed Graph var. Onu açmanız gerekiyor. Bu tamamen ilk başta sizde böyle gelecektir. Daha önceden ben bunu ayarladım. Tamamen sizle birlikte yapmak için. Edit Speed Graph'a geldim ve böyle bir grafik bana geldi. Şimdi ben diyorum ki bir anda hızlansın, yavaşlayarak bitsin. O yüzden şunu şöyle çekiyorum. Bir anda hızlanacak ve yavaş yavaş yavaşlayacak. Şimdi bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bir anda hızlandı ve yavaş yavaş grafiğimiz bitti. Şimdi burada işlemimiz bu kadar. Buraya gelip sonra Ctrl S'ye basıp kaydedip çıkış yapıyoruz ve After Effects'e geldiğimiz zamansa burada bize direkt zaten kendisi gösterecektir normal bir şekilde. Ben şunu birazcık düşüreyim. Ondan sonra da bu şekilde izleyebileceğiz. Burada After Effects'te yaptığımız ne varsa bize direkt kendi şekilde gösterecektir. Gördüğünüz gibi şu an render süreci benim işlemcim birazcık daha düşük olduğu için bir problem yaşıyor. Eğer sizde de bu şekilde bir hata alırsanız, gerçi şu an normal bir şekilde gösteriyor. Aynen öyle. Bu şekilde videomuz bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Diğer videoyu da açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz. Kendiniz pratik yapmak amaçlı veya diğer videoları eğer bulmak isterseniz dediğim gibi o videoyu izleyip hangi sitelerden bulduğumu bakıp oradan kendiniz de indirebilirsiniz deyip bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Yalnız bu seriyi beğenmeniz gerekiyor ya da istiyorsanız, sevdiyseniz beğenmeniz gerekiyor. Çünkü belli başlı efektler yapıyorum ve bunları sizlere anlatmak istiyorum. İşinize yarayacak efektler. Ben araştırırken çok zorlanmıştım. Çünkü Türkçe kaynağı yok. Hep yabancı kaynaklardan araştırmak zorunda kalıyoruz. Türkçe kaynak anlatan şöyle 1-2 kişi, benden neden olmayayım dedim daha doğrusu. O yüzden beni takip etmeniz gerekiyor eğer sevdiyseniz. Bu arada bana abone olarak da beni destekleyebilirsiniz deyip bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.